Mizgin, inancın hayatın önüne geçtiği bir evde büyümüştü. Doğruyla yanlış arasındaki çizginin insanların sözleriyle değil, Allah'ın takdiriyle belirlendiğine inanırdı. Bu yüzden başkalarının bakışları, fısıltıları ya da sert sözleri onun yönünü kolay kolay değiştirmezdi. İçini rahatlatan şey, kalbinde taşıdığı bu inançtı. Teyzesi ona oğlu Şeref'le evlenmesini teklif ettiğinde, odanın içinde kısa ama ağır bir sessizlik oluştu. Bu sessizlik memnuniyetsizlikten doğmamıştı. Köyde yıllardır dolaşan, herkesin bildiği ama kimsenin açıkça konuşmadığı söylentilerin ağırlığıydı bu. Şeref çalışkan, saygılı ve kendi halinde bir adamdı. Buna kimse itiraz etmezdi. Ama onun hakkında dudaklardan dökülmeyen bir mesele vardı. Çocuk sahibi olamayacağı söylenirdi. Çünkü ilk karısı çocuk sahibi olamadığı için ondan ayrılmış, evlendiği ilk gecede hamile kalmıştı. İşte bu olay köy arasında söylentilerin yayılmasına sebep olmuştu. Herkesin bildiği ama yok saymayı tercih ettiği bir gerçek gibi dolaşırdı bu sözler. Mizgin teklifi duyduğunda duraksamadı. İnsanların yüzüne bakmadı. Gözleri sanki cevap oradaymış gibi sessizce yukarıya yöneldi. Kendi kendine tartmadı, uzun hesaplar yapmadı. "Eğer Allah'ın önüme serdiği yol buysa," dedi, "ben bu yoldan yürürüm." Bu kararlı cevap ailesinin susmasına yetti. Fakat köyü susturmaya yetmedi. Kısa sürede dedikodular yayıldı. Kimi kadınlar Mizgin'in acıdığı için kendini bu evliliğe adadığını söyledi. Kimileri bunun aile mallarını korumak için düşünülmüş bir yol olduğunu ileri sürdü. Daha kötü niyetli olanlarsa Mizgin'in başka bir talip bulamayacağını, bu yüzden elinde kalanla yetindiğini ima etti. O bu sözlerin hiçbirine cevap vermedi. Sadece sakin bir gülümsemeyle "Allah insanların anlayamadığı zorluklarla sınar," demekle yetindi. Bu sessiz teslimiyet onu anlayamayanların içini huzursuz etti. En zor yolu böylesine sükunetle seçmesi bazılarına ağır geldi. Şeref ise ne hissedeceğini bilemiyordu. Mizgin'in bu netliği karşısında kendini daha da mahcup hissetti. O çoktan aile kurma düşüncesini aklından çıkarmıştı. Yıllar önce kulağına fısıldanan sözleri sorgulamamıştı. Çocuk sahibi olamayacağını söylemişlerdi. Bedeninde soyunu sürdürmesine engel bir durum olduğu anlatılmıştı. Bunun doğru olup olmadığını araştırmamış, duyduklarını kabullenmişti. Bu yüzden annesi evlilik konusunda ısrar ettiğinde içinde bir tereddüt oluştu. Şeref'in annesi gururlu bir kadındı. İçinde ne fırtınalar koparsa kopsun, dışarıya bunu belli etmezdi. Oğlunun evliliğini köydeki söylentileri susturmanın bir yolu olarak görüyordu. Mizgin'in yüreği temizdi. Allah'tan korkan bir aileden geliyordu ve bu evliliğe gönüllüydü. Annesi için bu yeterliydi. Şeref annesine karşı çıkmadı. Belki alışkanlıktan, belki korkudan, belki de ailesinin yanında hayatının bir anlam kazanacağına dair içinde hala sönmemiş bir umut olduğu için kabul etti bu evliliği. Düğün sessiz sedasız yapıldı. Gösteriş yoktu. Arka bahçede birkaç komşunun katıldığı küçük bir toplanma alanı yapıldı. Ne yüksek sesli eğlence vardı, ne de kalabalık. Her şey sade, ölçülü ve kaderin çizdiği sınırlar içindeydi. Nikah, çaylar, sohbetler ve köy imamının duasıyla tamamlandı. Ama o sadeliğin içinde bile yargılayıcı bakışlar vardı. Sessizlik, herkesin içinden geçenleri gizlemeye yetmiyordu. Bazıları bunun sadece kağıt üstünde yapılmış bir evlilik olduğunu fısıldıyordu. Kimileri Mizgin'in kendine çocuk olmayan bir hayata mahkum ettiğini söylüyordu. Oysa başını eğmedi. Bakışlarını kaçırmadan durdu. Onun için Şeref'le evlenmek bir ceza değildi. Bu kendisine yöneltilmiş bir sınavdı. İnancının olduğu yerde mutlaka gizli bir hikmet olduğuna inanıyordu. Düğünden sonraki günlerde Mizgin hayatını olduğu gibi sürdürdü. Evini temizledi, yemeğini vaktinde yaptı, her işin ardından dua etti, huzur ve mutluluk diledi. Şeref'ten sevgi beklemedi ama kalbini de kapatmadı. Zamanla Şeref ona daha yakın davranmaya başladı.
Mizgin'in sakinliği, içinde adını koyamadığı bir huzur buluyordu. Onun varlığı günleri daha katlanılır kılıyordu. Mizgin geçmişi kurcalamadı, geleceğe dair sorular sormadı. Şeref de günü gününe yaşamayı seçti. Allah'ın onları bir araya getirmesinin henüz bilmedikleri daha büyük bir anlam taşıdığına inanarak. Ama Mizgin'in hayal bile edemediği şey bu sessiz teslimiyetin ağır bir sınavdan geçeceğiydi. Aradan birkaç hafta geçmişti ki köyde en kötü niyetlilerin bile aklına getirmeye cesaret edemeyeceği bir şey oldu. Ve o andan sonra her şey değişmeye başladı. Haber Mizgin'in hayatındaki pek çok şey gibi sessizce geldi. Ne korku hissetti ne de şüphe. İlk belirtileri fark ettiğinde sadece gülümsedi. Ellerini karnına koydu, gözlerini gökyüzüne çevirdi. Sadece içinde büyüyen bebeğe değil, Allah'ın bu bebekle birlikte eve getireceği mutluluğa da inanıyordu. Şeref hakkında yıllardır dolaşan sözler düşünüldüğünde bu durum bir mucize gibi görünüyordu. İlahi bir işaret gibi. Mizgin bunu Şeref'ten saklamadı. Ona sade bir kahve yaptı. Özenle önüne koydu. Şeref sessizce kahvesini içerken Mizgin usulca konuştu. "Anne olacağım." Şeref bir an donup kaldı. Tepki vermedi. Fincan elinden düşecek gibi oldu. Zaman o an durmuş gibiydi. Hiçbir şey söylemedi. Sadece ayağa kalktı ve kapıdan çıktı. Takip eden günlerde sevinçle karşılanması gereken bu haber ailenin üzerine kabus gibi çöktü. İlk öfkelenen Şeref'in annesiydi. Çünkü oğlunun kısır olduğuna inanıyordu. Haberi duyunca kızılca kıyamet koptu. Bağırdı, suçladı, Mizgin'i zina yapmakla, yalan söylemekle, ailenin yüzünü yere düşürmekle itham etti. Kolun komşunun duyabileceği bir sesle bu hamileliğin ancak bir günahın sonucu olabileceğini söyledi. Mizgin konuşmaya çalıştı. Kendini ifade etmek, masum olduğunu söylemek istiyordu ki her defasında kayınvalidesi tarafından sözü kesildi. Gözleri öfkeyle yanıyordu. Parmağını Mizgin'e doğrultarak "Bu evden gideceksin, bizi rezil ettin." dedi. Ama Mizgin'i üzen bu sözler değildi. Şeref'in sessizliğiydi. Sesini yükseltmedi, soru sormadı, açıklama istemedi. Sanki kendi vicdanından kaçıyormuş gibi gözlerini yere dikmiş öylece durdu. O an Mizgin'in içini yakan şey sert sözler değil, korunmayı en çok beklediği kişi tarafından yalnız bırakılmış olmasıydı. Gecelerini, sofralarını ve dualarını paylaştığı adam artık yabancıydı. Bu sessizlik Mizgin'i herkesin önünde savunmasız bırakıyordu. Kocası tek bir söz etmeden onun yargılanmasına, kınanmasına ve aşağılanmasına göz yumuyordu. En çok da bu suskunluk canını yakıyordu. Dedikodu saatler içinde köyün her köşesine yayıldı. Komşular sokak başlarında fısıldaştı. Erkekler cami çıkışlarında konuştu. Evlerde duyulanlar çocukların ağzında tekrarlandı. Mizgin'in Şeref'e ihanet ettiği, başka bir adamdan hamile kaldığı, her şeyin baştan sona bir oyun olduğu söylendi. Kimse durup sormadı. Kimse gözlerine bakmadı. Kimse sesini duymak istemedi. Çünkü kötülük, cahil toplumlarda kaosa dönüşürdü ve insanlar kaos severdi. Mizgin ise kendini savunmasına bile fırsat verilmeden yuvasının yıkılışını seyretmek zorunda kaldı. Soğuk bir sabah, uykusuz geçen bir gecenin ardından kapının önüne konuldu. Gözleri şişti ama ağlamadı. Eşyalarını topladılar, sonra getiririz dediler. Ama geri dönmediler. Onu bir yükten kurtulur gibi kendi kaderine terk ettiler. Üzerinde taşıdığı inancın, bugüne kadar sergilediği duruşun hiçbir değeri yokmuş gibi. Yanına mendil bile almasına izin verilmedi. Mizgin evin basamaklarından gözyaşı dökmeden indi. Bu acıyı hissetmediğinden değildi. Sadece haksızlığın bile silemeyeceği bir onuru vardı. Sırtındaki elbiselerden başka hiçbir şeyi olmadan köy sokaklarında yürürken fısıltıları duydu, bakışları hissetti. Aşağılayan gözler, arkasından söylenen sözler peşini bırakmadı. Ama onu terk etmeyen bir şey vardı. Allah. Allah ne olursa olsun mazlumun ahını yerde koymazdı.
Gerçeği bağıra çağıra savunmasına gerek yoktu. Nasıl olsa herkes sözde ihanet masalına inanmış ve körü körüne sorgulamadan bunu doğru kabul etmişlerdi. Ama gerçeğin bir vakti vardı ve er ya da geç ortaya çıkardı. Arkasına bakmadan yürüdü. Yalvarmadı, bağırmadı, kapılara vurmadı. Kaçmıyordu. İçindeki en kıymetli şeyi korumak için ilerliyordu. İnancını, onurunu ve karnında sessizce büyüyen evladını. O an farkında olmasa da her şey daha yüce bir adalet tarafından çoktan yazılmıştı. Yalana boyun eğmeyen, vakti geldiğinde ortaya çıkan bir adalet. Her adımda ayakta kalmasını sağlayan şey, kalbindeki inanç ve içinde büyüyen candı. Ne bir yol haritası vardı, ne de belirlediği bir hedef. Sadece Allah'ın haksızlığa uğrayanları sahipsiz bırakmadığına dair derin bir güven. Günlerce yürüdü. Toprak yollardan geçti. Yorgun düştüğü yerde uyudu. Kimseden fazlasını istemedi. Ancak utancını ezmeden isteyebileceği kadarını kabul etti. Korkular, anneliğin ilk belirtileriyle birlikte geldi ama umutsuzluğa kapılmadı. Yapması gereken bir işi olan biri gibi kararlılıkla yoluna devam etti. Tepelerin arasına kurulmuş, kimsenin onu tanımadığı küçük bir köye vardığında çok şey istemedi. Sadece dinlenebileceği ve doğacak çocuğunu güvenle kucağına alabileceği bir köşe. Orada yalnız yaşayan yaşlı bir dul olan Fadime ile karşılaştı. Fadime'nin yüzünde yılların yorgunluğu vardı ama bakışları sakindi. Kendi acılarını taşıyan bu kadın, Mizgin'in halini sessizce anladı. Çok soru sormadı. Genç kadının gözlerindeki yorgunluğu, sırtındaki yükü fark etti. İçinde taşıdığı kendi yalnızlığına rağmen kapısını açtı. Mizgin, haksız bir terk edilişin izini hala yüreğinde taşırken, ilk kez durup nefes aldı. Fadime, Mizgin'e yerde eski bir şiltenin serili olduğu, sabah güneşini içeri alan küçük bir oda verdi. Mizgin için bu sıradan bir barınak değildi. Allah'tan gelen bir karşılıktı. Şikayet etmedi. Zamanla buraya alıştı. Elindekiyle yetinmeyi bildi. Gün doğmadan kalktı. Komşuların çamaşırlarını yıkadı. Kendisine kapı açan kadına yemek yaptı. Avluyu süpürdü. Toprağa tutunabilecek ne varsa ekti. Kendisine uzatılan iyiliğe onurunu koruyarak karşılık vermek istedi. Oğlu dünyaya geldiğinde ev sessizdi. Bastırılmış gözyaşlarıyla Mizgin onu kucağına aldı. Eğilip kulağına fısıldadı. Sen bir utanç değilsin, sen Allah'ın merhametinin bir işaretisin. Bebek sağlıklıydı. Gözleri canlı, bakışları sıcacıktı. Mizgin çalışırken çoğu zaman göğsünde uyurdu. Hayatlarında şikayete yer yoktu. Kendine acıyan sözlere yer yoktu. Sadece inanç ve şükür vardı. Mizgin yaptığı her işte kısa dualar ederdi. Çatlamış elleriyle çamaşır yıkar, kimi zaman gözleri dolu dolu yemek pişirirdi. Ama yaşadıklarına lanet etmedi. Şeref'in adını öfkeyle anmadı. Kayınvalidesinden kinle söz etmedi. Çocuğun babası sorulduğunda da aynı sakinlikle cevap verdi. Allah'ın bir süre yoluma çıkardığı biriydi. O da kendi imtihanını yaşıyor. Bu söz duyanları şaşırtıyordu. İftiraya uğramış, evinden kovulmuş bir kadının böyle bir sükûneti nasıl koruduğunu anlayamıyorlardı. Oysa sırrı basitti. Mizgin, insanların ölçüsüyle yaşamıyordu. Allah rızasını esas alıyordu. Bu yüzden oğluna daha küçük yaşlardan itibaren gerçek adaletin Allah'tan geldiğini öğretti. Hiçbir yalanın sonuza dek sürmediğini anlattı. Yıllar geçti. Çocuk sevgiyle, saygıyla ve içten öğütlerle büyüdü. Zengin değillerdi ama haysiyet vardı. Annesine yardım etti. Meyve topladı. Fadime'ye yemek götürdü. Geceleri yatmadan önce peygamberlerin sabırla ve haksızlık karşısında temiz kalmayı nasıl koruduklarını anlatan hikayeler dinledi. Mizgin dünyanın zaman zaman acımasız olabileceğini saklamadı. Ama Allah'ın adaletinden asla şüphe edilmemesi gerektiğini de hep hatırlattı. Oğluna sık sık şunu söylerdi. İnsanların senin hakkında ne söylediği önemli değil. Asıl önemli olan Allah'ın bizi nasıl bildiğidir.
Hiçbir zaman intikam düşünmedi. Eski köyünden bir haber beklemedi. Hesaplaşma hayali kurmadı. Kalbini yalnızca kendi emeğiyle büyütebileceği şeylere verdi. Oğlunun her doğum gününde sessizce bir köşeye çekilip dua etti. Ne zenginlik diledi, ne de adının duyulmasını istedi. Hep aynı cümleyi tekrarladı. Oğlumu salih kullarından eyle, kin ve nefretten uzak tut. Bu söz onun için umuttan fazlasıydı. En zor günlerinde bile ayakta kalmasını sağlayan bir dayanak gibiydi. Hastalandığında ya da soğuklar arttığında oğlunun küçük ellerini tutar, yalnız değiliz derdi. Allah bizimle. Bu inanç hayatın her anında ona eşlik etti. Kalbini henüz bilmediği günlere sessizce hazırlayan da buydu. Farkında olmasa da özlemini duyduğu adalet ona doğru ilerliyordu. Ama en güçlü inanç bile acı kapıyı çaldığında onu durduramaz. Hayat bundan sonra Mizgin'den sadece sabır değil, cesaret de isteyecekti. Kışın henüz çekilmekte tereddüt ettiği gri bir sabahta Mizgin oğlunda bir şeylerin yolunda gitmediğini fark etti. Her zaman ondan önce uyanan, neşeli ve meraklı olan oğlu o hafta boyunca daha çok uyudu. Eskisi gibi yerinden fırlamıyordu. İştahı kesilmişti. Yüzü solmuş, gözlerinin altı çökmüştü. İlk günlerde Mizgin bunu basit bir soğuk algınlığına yordu. Belki derslerin ağırlığıydı. Belki de köy işlerinde yorulmuştu. Ama günler geçtikçe çocuğun bedeni hızla zayıflamaya başladı. Parmakları eskisi gibi güçlü değildi. Gözlüklerini bile zor tutuyordu. Bir zamanlar canlı olan bakışları yavaş yavaş sönüyordu. Mizgin göğsünde hiçbir duanın hemen yatıştıramadığı bir sıkıntı hissetti. Sakin kalmaya çalışsa da bunun sıradan bir hastalık olmadığını hissediyordu. Oğlunu köydeki küçük sağlık ocağına götürdü. Doktorlar ilgilendi ama imkanları sınırlıydı. Durum her geçen gün ağırlaştı ve sonunda onu komşu şehirdeki hastaneye götürmekten başka çaresi kalmadı. Mizgin'in yeterli parası yoktu. Ama yıllar önce kendisine kapısını açan Fadime'nin ve onun duruşunu, sabrını bilen birkaç köylünün desteğine güvendi. Küçük yardımlarla yol parasını ve ilk masrafları denkleştirdiler. Hastanede testler vakit kaybedilmeden yapıldı. Başhekim yüzündeki ciddiyeti gizlemeden durumu anlattı. Çocuğun nadir görülen ilerleyici bir hastalığı vardı ve acilen kemik iliği nakli gerekiyordu. Bunun için de yakın aile bireylerinin uyumluluk testine alınması şarttı. Mizgin birkaç saniye sessiz kaldı. Derin bir nefes aldı. Böyle bir anın bir gün geleceğini sezmişti ama bu kadar ağır olacağını düşünmemişti. Yıllar boyunca herkesten uzak yaşamış olsa da oğlunun babasının adını hiç unutmamıştı. Doktorun karşısında saklamadan açıkça söyledi. Babasının adı Şeref Yıldırım'dı. Doktor not aldı, soru sormadı. İsim yaygındı ama verilen bilgilerle doğduğu köy tespit edilebildi. Kayıtlara ulaşıldı, gerekli işlemler başlatıldı. Uyumluluk testleri sessizce planlandı. Her şey durumu açığa çıkarmadan gizlilik içinde yürütüldü. Mizgin kimseyle iletişime geçmedi, mektup yazmadı, telefon etmedi. Sadece ismini verdi ve gerisini Allah'a bıraktı. Yıllarca iftirayla yaşadıktan sonra gerçeği kendi ağzıyla anlatmasına gerek olmadığını biliyordu. Artık hakikatin kendiliğinden ortaya çıkma vaktiydi. Bekleme odasında ellerini kavuşturmuş, gözyaşı dökmeden dua ediyordu. İçinden Allah izin verirse gerçek ortaya çıkar, izin verirse oğlum şifa bulur. Adalet de olması gerektiği gibi yerini bulur diye mırıldanıyordu. Saatler günlere, günler uykusuz gecelere dönüştü. Mizgin oğlunun her nefesini kopmaması gereken bir bağ gibi dikkatle izledi. Hastanede sakinliğiyle tanınır olmuştu. Hemşireler onun duruşuna, nezaketine ve direnişine saygı duyuyordu. Şikayet etmedi, kimseyi suçlamadı, yalvarmadı. Sadece oğluyla ilgilendi. Elinden geldiğince yemek yedirdi, yatağının başında oturdu. Ona peygamberlerin sabrını, her şey yıkılıyor gibi göründüğünde bile Allah'ın mutlaka bir çıkış yolu yarattığını anlattı. Çocuk ne kadar zayıf düşmüş olsa da annesinin parmaklarını kendi küçük ellerinin arasına alıp gülümsemeye çalıştı. Bir gün sesi güçsüz ama merakla "Anne, iyileşecek miyim?" diye sordu.
Mizgin tereddüt etmeden cevap verdi. Sesinde ne korku ne de acele vardı. Allah ne yaptığını bilir, dedi. O isterse elbette iyileşirsin. Bu sözler çocuğun içini biraz olsun rahatlattı. Günlerden bir gün, sıradan görünen bir öğleden sonra, doktor odadan elinde bir zarfla çıktı. Yüzü ciddiydi. Testlerin sonuçları hazırdı. Genetik uyumluluk doğrulanmıştı. Ama asıl sarsıcı olan bu sonucun kendisi değil, içerdiği gerçekti. Şeref Yıldırım, hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde çocuğun biyolojik babasıydı. Üstelik testler, Şeref'te kısırlığa dair hiçbir bulgu olmadığını da açıkça gösteriyordu. Hiçbir zaman böyle bir durumu olmamıştı. Yıllarca doğru kabul edilen sözler temelsizdi. Dilden dile dolaşan o eski iddia, hiç doğrulanmamış bir söylentiden ibaretti. Zamanında sorgulanmayan bu söz, bir aileyi dağıtmış, bir kadını yuvasından etmişti. Şimdi ise gerçek, inkar edilemeyecek bir biçimde ortaya çıkmıştı. Ne kulaktan dolma sözlerle, ne de insanların yargısıyla. Belgelerle, ölçümlerle ve Allah'ın izniyle. Sonuçlar resmi olarak imzalanmış, her türlü şüpheyi ortadan kaldıracak şekilde kayıt altına alınmıştı. Babayla oğul arasındaki genetik eşleşme açıkça görülüyordu. Şeref, çocuğun babasıydı. Buna itiraz edilemezdi. Kısırlık iddiasını destekleyecek en küçük bir iz bile yoktu. Yıllarca Mizgin'i mahkum eden, onu yalnızlığa iten ve suskunluğu haklı gösteren gerekçe baştan sona yanlıştı. Dosyayı inceleyen doktor, sadece kağıdı teslim edip susmanın yeterli olmayacağını hissetti. Kimseyi suçlamayan, sabırla bekleyen bu kadının yaşadıkları onu derinden etkilemişti. Gerekli izinleri alarak köyle iletişime geçti. Yılmaz ailesinin eski adresine ulaştı ve sonuçları açık, net bir dille bildirdi. Suçlamadı, sadece gerçeği söyledi. Şeref çocuğun babasıydı ve hakkında yıllarca konuşulan iddia doğru değildi. Bu haber ailede derin bir sarsıntı yarattı. Sanki herkesin ayağının altından zemin çekilmişti. Kısa sürede köyde duyuldu. Önce vaktiyle kolayca hüküm veren komşular arasında yayıldı, ardından esnafa, cami çıkışlarına, uzak akrabalara ulaştı. Saatler içinde herkes aynı gerçeği konuşuyordu. Mizgin hiçbir zaman yalan söylememişti. Kimseye ihanet etmemişti. Hakkında söylenenlerin tamamı asılsızdı. Bir zamanlar onu suçlayanlar şimdi göz göze gelmekten kaçıyordu. Aynı ağızlar bu kez ne diyeceklerini bilemiyordu. Gerçeğin ağırlığı herkesin omzuna farklı biçimde çöktü. Bazı yaşlı kadınlar yıllar önce sırtındaki elbiselerden başka hiçbir şeyi olmadan köyden çıkarılan o genç kadını hatırladı. O gün attıkları bakışlar, söyledikleri sözler tek tek akıllarına geldi. Sessizce ağladılar. Çünkü bazı pişmanlıklar ancak gerçek ortaya çıktığında insanın aklını başına getirir. Bazıları ise hala gururlarına sığınarak hiçbir dayanağı olmayan sözleri haklı çıkarmaya çalışıyordu. Ama içten içe bunun mümkün olmadığını biliyorlardı. Allah'ın gerçeği er ya da geç ortaya çıkaracağını da bu düşünce içlerini rahat bırakmıyordu. Şeref, hastaneden gelen telefonu aldığında kahvaltı masasında oturuyordu. Doktorun söylediklerini duyduğu an eli titredi. Kaşık tabaktan kayıp yere düştü. Eğilip almaya bile gücü yetmedi. Göğsünde nefesini daraltan bir ağırlık oluştu. Konuşmadı, ayağa kalkmadı, ağlamadı. Olduğu yerde kaldı, gözleri duvardaki bir noktaya takılıp kalmıştı. Sanki geçmişin tamamı tek bir anda önüne serilmişti. Annesi oğlunun halini fark edip ne olduğunu sormaya çalıştı. Şeref cevap vermedi. Gerçek en yüksek feryattan daha güçlü bir şekilde içinde yankılanıyordu. Mizgin'i terk etmişti. Evden kovulmasına sessiz kalmıştı. En çok konuşması gereken anda susmuştu. Bunu korkusundan, gururundan, kendi zayıflığıyla yüzleşemediği için yapmıştı. Gece çöktü. Şeref hala tek kelime etmemişti. Gün boyu ellerini birleştirmiş, gözleri dolu dolu oturmuştu. Zihninde sahneler ard ardına canlandı.
Düğün, hamilelik haberi, suçlamalar, sustuğu an, hiçbir şey yapmadan onu izlediği o an. Mizgin onu suçlamamıştı, adını kirletmemişti, peşinden koşmamıştı. Oğlunu tek başına büyütmüştü, onurunu koruyarak ayakta kalmıştı. Şerefse boş bir sessizliğin içinde sorgulamadan kabul ettiği bir yalana tutunmuştu. Hata büyüktü. Ama en çok can yakan şey yanlış bir şeye inanmak değildi. Asıl acı veren, kaybedilen zamandı. Oğlunu büyürken göremediği 13 yıl. Baba olmanın ne demek olduğunu öğrenemediği 13 yıl. Allah'ın ona sevme, koruma ve sorumluluk alma imkanı verdiği 13 yıl boşa geçmişti. Geriye dönüş yoktu. Ama henüz bilmediği bir şey vardı. İlahi irade, gerçeği ortaya çıkardığında yalnızca açığa çıkarmaz, insanı da değiştirir. Ve bu, yaşanacakların sadece başlangıcıydı. Gerçeğin ortaya çıkmasından sonraki sabah, Şeref, nereye bastığını bilmeyen bir adam gibi evden çıktı. Ayakları onu taşıyordu. Ama asıl yönlendiren, içini ezen suçluluktu. Yanına hiçbir şey almadı. Hazırlanmış cümleler yoktu. Önceden düşünülmüş özürler yoktu. Sadece göğsünde herhangi bir kınamadan daha ağır bir yük vardı. Bir zamanlar tanıdık olan köy, şimdi yabancı geliyordu. Yıllarca saygıyla selam veren yüzler artık gözlerini kaçırıyordu. Bu bir küçümseme değildi. Paylaşılan utancın yansımasıydı. Herkes gerçeği biliyordu. Herkes bir evliliği yıkan sessizliğin parçası olmuştu. Şimdi ise gerçeği savunmak yerine insanları memnun etmeyi seçen bir adamın ardında bıraktıklarına bakıyorlardı. Şeref başını öne eğerek kısa adımlarla camiye girdi. Doğrudan imamın arkasına geçmedi. Kendini ön sıralarda oturmaya layık görmedi. Arka taraflarda bir yere geçti. Etrafındaki sesleri, edilen duaları, okunan ayetleri dinledi. Her şey daha ağır, daha belirgin geliyordu. Sanki zaman yavaşlamıştı da yıllardır görmezden geldiği gerçekle yüzleşmesi için ona alan açıyordu. Bir süre sonra ayağa kalktı ve imamın yanına gitti. İmam, yaşananların bir kısmını zaten biliyordu. Yıllardır insanlara sabırla yol gösteren, sözü ölçülü bir adamdı. Ama o gün konuşmaya başlayan o olmadı. Şeref, soğuk zemine diz çöktü. Kendini tutamadı, çocuk gibi ağladı. Sözcükler ağzından anlamsızca döküldü. Zayıf olduğunu, korktuğunu söyledi. Eşine güvenmediğini, korumadığını itiraf etti. Kendi evladına sırt çevirdiğini dile getirdi. İmam gözlerini kaçırmadan dinledi. Çünkü bazı pişmanlıklar vardır, ne sözle hafifler ne de teselliyle diner. Şeref korkularını anlattı. İnsanların alay etmesinden, yetersiz görülmekten, hakkında yıllarca konuşulan o iddiayla anılmaktan çekindiğini söyledi. Gerçekle yüzleşmek yerine susmayı seçtiğini kabul etti. Ama artık açıkça görüyordu. İnsanların yargısından korkan, doğru olandan uzaklaşırdı. O da tam olarak bunu yapmıştı. Mizgini en zor anda sahiplenmesi gerekirken kalabalığın insafına bırakmıştı. Pişmanlık sesini parça parça çıkarıyordu. Her kelime boğazında düğümleniyor, içini yakıyordu. Evde annesi olan biteni gücünü yitirmiş bir sessizlikle izliyordu. Beyaz saçlarını koyu renk bir örtünün altına gizlemişti. Kırık cümlelerle geçmişi savunmaya çalıştı. Aileyi korumak istediğini söyledi. Oğlunun iyiliğini düşündüğünü tekrarladı. Ama artık onu dinleyen yoktu. Mahalle eskisi gibi kulak vermiyordu. Bir zamanlar sözlerine değer veren kadınlar şimdi yanından kaçıyordu. Şüpheyi büyütenin, dedikoduyu yayanın kim olduğunu herkes biliyordu. Şeref'in annesi için en ağır olan köyün mesafesi değildi. Asıl acı, oğlunun yıllar sonra gerçekle yüzleşirken içten içe yıkılışını görmekti. Zamanında gösteremediği direnci şimdi onda yüzlemek, kalbini daha da yoruyordu. Şeref günler boyunca kendi kendine aynı cümleyi tekrarladı. Allah bana gerçeği gösterdi. Şimdi yaptıklarımla yüzleşmeliyim. Bu söz onun tek dayanağı oldu. Ne teselli aradı ne de acınmayı kabul etti. Uzun süredir kaçtığı şeyle yüz yüze gelmek istedi. Çünkü artık biliyordu. Susmakta felakete sürüklerdi. Yanlış karşısında ses çıkarmadan durmak, masumun acısını artırırdı.
Hayatı boyunca değerli sandığı pek çok şey gözünde anlamını yitirdi. Sahip oldukları, insanların önünde takındığı haller, hepsi gerçeği inkar ettiği bilinci karşısında silinip gitti. Gökyüzüne baktığında zihninde tek bir soru dönüp duruyordu. Hala vakit var mıydı? Allah bu kadar sessizlikle dağılan şeyi yeniden kurmasına izin verir miydi? İlahi bağışlanmayı dilemeye hazırdı ama insanlardan nasıl helallik isteyeceğini bilmiyordu. Bir öğleden sonra ev sessizliğe gömülmüştü. Mizgin tahta kapıya gelen hafif bir vuruş duydu. Bu köy çocuklarının sesi değildi. Un getiren komşusunun sesi de değildi. Tereddütlü bir sesti. Sanki kapının ardındaki kişi orada durup durmaması gerektiğinden emin değildi. Mizgin ellerini önlüğüne sildi, avludan geçti. Kapıyı her zamanki sakinliğiyle açtı. Acele etmeden, korkuya kapılmadan ama her ihtimale hazır bir kalple. Kapının önünde Şeref duruyordu. Karşısında duran adam bir zamanlar onu savunmayan kişiydi. Omuzları düşmüş, bakışları kaşlarının altında kaybolmuştu. Bedeni içinde taşıdığı yükle eğilmiş gibiydi. Konuşmadı. Sadece ceketinin iç cebinden özenle katlanmış bir mektup çıkardı. Başını kaldırmadan sertleşmiş toprağın üzerine diz çöktü. Mizgin birkaç saniye olduğu yerde kaldı. Zaman ağırlaşmış gibiydi. Bir zamanlar onu insanların izin verdiği kadar sahiplenen adam, şimdi karşısında duruyor, sözlerle değil, sessizliğiyle ve açık bir pişmanlıkla bekliyordu. Mektubu aldı. Sıkıca tuttu ama kalbi karışıktı. Hissettiği şey öfke değildi, daha derin, daha ağır bir duyguydu. Yıllardır ettiği dualar sanki şimdi gözlerinin önünde karşılık buluyordu. Hiç konuşmadan döndü. Eliyle incir ağacının altındaki tahta bankı işaret etti. Şeref'e kendisiyle gelmesini söyledi. Yan yana oturdular. Zamanın farklı yerlerinden gelmiş, yorgun iki hayat gibiydiler. Sessizce her şeyin nerede koptuğunu anlamaya çalıştılar. Mizgin mektubu dikkatle açtı. Yazıyı tanıyordu. Ama bu satırlar eskisi gibi kendinden emin bir elden çıkmamıştı. Cümleler açıktı. Korkuyu, geri durmayı, başkalarının sözlerine teslim olmayı, haksızlık karşısında susmayı anlatıyordu. Satırların arasında yüzleşmekten kaçmanın utancı vardı. Mektubun sonunda ise tek bir dilek yazılıydı. Allah'ın ona doğru yolu göstermesi. Mizgin kağıdı yavaşça katladı. Ağlamadı ama gözleri doldu. Başını öne eğmiş Şeref'e baktı. Sesi sakin ve netti. Allah zamanı geldiğinde gerçeği gösterir dedi. Bunu yok etmek için değil, uyandırmak için yapar. Ne tartışma vardı ne de suçlama. Söylenecek hiçbir sözün yaşananları geri alamayacağını ikisi de biliyordu. Acının gerçek olduğunu da. Mizgin bunu hissediyordu. Ama hayat ona şunu öğretmişti. Zaman zorlanmaz. Affetmek, karşıdakinin isteğiyle değil, Allah'ın kalbe verdiği huzurla mümkün olur. Bir süre sessizlik oldu. O aralıkta kapı aralandı. Mizgin'in oğlu göründü. Hala solgundu. Yüzünde geçirdiği günlerin izi vardı. Ama annesinin yanındaki adam dikkatini çekmişti. Olanı biteni tam anlamıyordu ama bir şeyler hissettiği belliydi. Yavaşça yaklaştı. Kim olduğunu sormadı. Sadece içinde hem çekingenlik hem umut olan bir bakışla Şeref'e baktı. Küçük parmaklarıyla elini tuttu. Alçak bir sesle neredeyse duyulmayacak şekilde sordu. "Bizimle mi kalacak?" Şeref cevap vermedi. Bedeni titriyordu. Gözlerinden sessizce yaşlar aktı. Oğlunun elini bırakmadan ayağa kalktı. Onu sanki kırılacak bir emanet taşır gibi dikkatle ve saygıyla kucakladı. Mizgin evet demedi. Ama o anki davranış 13 yılın ardından gelen ilk gerçek karşılıktı. Tek bir kelimeye ihtiyaç yoktu. Çünkü bazen affetmek açıklamalarla başlamaz. Birinin kalmayı seçmesiyle başlar. O öğleden sonra Şeref,
Söz vermeden, geleceğe dair kesin konuşmadan tam olarak bunu yaptı. İlk kez bir koca olarak değil, kendini haklı çıkarmaya çalışan biri olarak da değil, bir baba gibi davranmak isteyen biri olarak hareket etti. Eski evine dönmedi. Eski komşularının kapısını çalmadı. Tanıdık duvarlar arasında kaybettiklerini toparlamaya çalışmadı. Bunun yerine Mizgin'in yaşadığı köyün dışında küçük bir oda kiraladı. İçinde sadece uyumaya ve biraz da yemek hazırlamaya yetecek eşyalar vardı. Rahatlık peşinde değildi. Aradığı şey doğruyu eylemle göstermenin yoluydu. Her sabah erkenden kalktı. Mizgin'in evine gitti. Yapabileceği bir iş olup olmadığını sordu. Kalacak yer isteyen biri gibi değil, orada bulunmayı hak etmesi gerektiğini bilen biri olarak davrandı. Su taşıdı, ilaç getirdi, çatıyı onardı, bahçeyle ilgilendi. Mizgin yorgun düştüğünde yemek yaptı. Karşılığında teşekkür beklemedi. Sessizce, başı öne eğik ama ne yaptığını bilerek çalıştı. Mizgin onu dikkatle izledi. Gerçek tevbenin duygulu konuşmalarla değil, süreklilik gösteren davranışlarla ortaya çıktığını biliyordu. Şeref'in halinde bunu görmeye başlamıştı. O da geçmişi bahane etmedi. Seçimlerini savunmaya girişmedi. Yeniden evlilikten söz etmedi. Gerektiğinde sadece şunu söylüyordu: "Şu an yapmam gereken şey bu." Mizgin, onun varlığını sakinlikle kabul etti. En başından itibaren bunu kendisi için yapmadığını açıkça söyledi. Bir gün tedavinin bir bölümünü üstlenmeyi teklif ettiğinde gözlerinin içine baktı ve duraksamadan cevap verdi: "Bunu senin için yapmadım. Oğlumuz için ve Allah rızası için yaptım." Bu söz herhangi bir sert tepkinin vereceğinden daha büyük bir etki bıraktı. Çünkü karşısında yaşadıklarına rağmen kin tutmayan, doğruluktan vazgeçmeyen bir kadın vardı. Günler geçtikçe çocuk da iyileşmeye başladı. Tedaviye cevap veriyordu. Düzenli beslenme, dinlenme ve ilaçlar gücünü yavaş yavaş geri getiriyordu. Ve her iyileşme adımıyla birlikte başka bir şey de sessizce kuruluyordu: güven. Babayla oğul arasındaki mesafe yavaş yavaş kapanıyordu. Önceleri temkinli olan bakışlar zamanla yakınlık aramaya başladı. Çocuğun hareketlerinde sessiz bir sıcaklık vardı. Yıllardır yokluğuyla tanıdığı bu adamı anlamaya çalışıyordu. Şeref ise kırılganlığıyla orada durmayı öğreniyordu. Nasıl baba olunacağını tam olarak bilmese de yanında olmayı seçiyordu. Çocuğun toparlanmaya başlaması ve Şeref'in her gün orada oluşu, her şeyin başladığı köye kısa sürede ulaştı. İnsanlar kendi aralarında konuştu, kimi şüpheyle baktı, kimi bunun geçici bir pişmanlık olduğunu düşündü. Ama zaman ilerledikçe görülen şey değişmedi. Şeref yalnızca yardım etmiyor, kalmayı seçiyordu. Şeref hayatını yeniden toparlamaya çalışıyordu ve bu fark ediliyordu. Bir zamanlar ailenin onurunu korudu diye alkışlayanlar şimdi geçmişi açmaktan kaçınıyordu. Çünkü yaşananların insanların vereceği bir hükümle açıklanamayacağını anlamışlardı. Bunun daha derin, daha kapsayıcı bir tarafı vardı. İnsanın değil, Allah'ın adaletine ait bir taraf. Çünkü hatayı sorumluluğa, yanlışı ders haline getirecek olan yalnızca oydu. Mizgin ise kimseye kendini anlatma ihtiyacı duymadan artık bambaşka bir gözle görülüyordu. Köyden suçlanarak giden kadın olarak değil, her şey dağıldığında bile duruşunu koruyan biri olarak. Zamanla bazı köylüler tekrar gelmeye başladı. Çocuğu görmek istediklerini söylüyorlardı. Ama asıl istedikleri şey yakın zamana kadar mümkün görünmeyen bir değişime yakından tanıklık etmekti. Sessizce affedebilen bir kadın, hatasından geri dönmeye cesaret eden bir adam ve yaşadığı her şeye rağmen gülümseyebilen bir çocuk. Bu dönüşüm gösterişli olmadı, büyük sözler edilmedi. Her şey küçük ayrıntılarda kendini belli etti. Şeref'in insanlara daha alçak gönüllü selam vermesinde, Mizgin'in kimseye kırgınlık taşımayan tavrında, çocuğun bakışlarında, babasının küçük davranışlarında daha önce adını bilmediği bir yakınlığı fark etmeye başlamasında. Ama kimsenin beklemediği bir şey vardı. Onca yaşanandan sonra bile köyün kalbine dokunacak bir adım henüz atılmamıştı. Ve bu eksiklik herkes tarafından hissediliyordu. Zaman geçti. Günler daha sakin, daha aydınlık hale geldi. Çocuk artık güçlü adımlarla yürüyordu. Sürekli kontrole gitmesi gerekmiyordu ve okula isteyerek gidiyordu.
Şeref'le arasındaki bağ hala sessizdi ama giderek sağlamlaşıyordu. Kimi zaman bir bakışta, kimi zaman küçük bir koruma hareketinde kendini gösteriyordu. Mizgin her zamanki gibi sükûnetini korudu. İnancın büyük sözlerle değil, günlük emekle yaşandığını bilen birinin dinginliğiyle çalışmaya, çevresine destek olmaya ve evini ayakta tutmaya devam etti. Köy olan biteni uzaktan izledi. Kimi hayranlıkla baktı, kimi yaşananları hatırlayıp utandı. Ama herkes şunu biliyordu. Karşılarında sadece ayakta kalmayı başaran değil, her düştüğünde Allah'ın yardımıyla yeniden doğrulan bir kadın vardı. Bu yüzden köy okulu, zorluklarla baş etme ve değerler temalı bir hafta düzenlemeye karar verdiğinde, Mizgin'in adı öğretmenler arasında kendiliğinden gündeme geldi. O artık sadece tanınan biri değildi, sözüne güvenilen biriydi. Hikayesinin bazı bölümlerini annelerden duymuş olan bir öğretmen, sade bir davetle kapısını çaldı. Büyük öğrencilere yaşadıklarını anlatmasını, vazgeçmemeleri için onlara örnek olmasını istedi. Mizgin birkaç saniye düşündü. Kalabalıklar önünde konuşan biri değildi. Ama bunun kendisiyle ilgili olmadığını hissetti. Bu ona yüklenen bir sorumluluktu. Ve böyle bir çağrıya sırt çevirmemesi gerektiğini biliyordu. Belirlenen gün okulun salonunda küçük bir düzenleme yapıldı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler için sade bir alan hazırlandı. Şeref etkinliği duyduğunda soru sormadı. Gidip gitmeyeceğini tartmadı. Sessizce geldi ve arka sıralardan bir yere oturdu. Yanında annesi vardı. Kadın o günden sonra neredeyse hiç evden çıkmamıştı. Hatıralarla ve artık kelimeye dökülemeyen bir pişmanlıkla baş başa kalmıştı. Başını öne eğiyor, çevresine bakmamaya çalışıyordu. Mizgin salona girdiğinde ortam sessizleşti. Üzerinde her zamanki gibi sade kıyafetler vardı. Makyaj yoktu. Dikkat çekici hiçbir şey yoktu. Saçını örten açık renk bir eşarp, sakin bir bakış ve ölçülü adımlar. Elinde küçük, katlanmış bir kağıt taşıyordu ama ona bakmadı. Söyleyecekleri çoktan zihninde yerini almıştı. Konuşmasına isim vermeden başladı. Ne tarih söyledi ne de bir yer adı. İnsanların imkansız dediği bir evlilikten sonra hayatının nasıl değiştiğini anlattı. Hakkında söylenen sözleri, yalnız bırakıldığı günleri, karnındaki çocuğu ve onu vazgeçmenin eşiğine getiren kapalı kapıları dile getirdi. Ama en çok Allah'ın kulunu yarı yolda bırakmadığını vurguladı. Herkes sırtını dönse bile Allah gerçeği biliyorsa hiçbir şeyin kaybolmadığını söyledi. Sabrın inançla birlikte taşındığında karşılıksız kalmadığını, dua ederken dökülen gözyaşlarının başkaları inanmasa da vakti geldiğinde anlam kazandığını anlattı. Salonda derin bir sessizlik vardı. Bazı öğrencilerin gözleri dolmuştu. Öğretmenler birbirlerine bakıyor, duyduklarını tartmaya çalışıyordu. Arka tarafta Şeref başını eğmişti. Gözyaşlarını tutmak için kendini zorluyordu. Yanındaki annesi ise artık saklamıyordu. Çünkü o sakin, kararlı konuşmada hiçbir sert sözün uyandıramayacağı bir güç vardı. Allah'a güvenen bir kadının gücü. Mizgin her cümlesiyle yanlışlar üzerine kurulmuş anlatıları dağıtıyordu. Ama bunu öfkeyle yapmıyordu. Sesi yumuşaktı. Yine de sadece gerçeğin taşıyabileceği bir ağırlık hissediliyordu. Konuşması bittiğinde müdür teşekkür etti. Mizgin öğrencilerle göz göze geldi ve sade bir ifadeyle şunu söyledi. Allah gerçeği kendi vaktinde gösterdi. Ben kazandığım için değil, ayakta tutulduğum için inanmaya devam ediyorum. Bu söz salonda uzun süre kaldı. Alkış olmadı. Onun yerine saygı vardı. Kalpten kalbe geçen, sessiz ama derin bir karşılık. O gün orada bulunanlar bunu unutmadı. Çünkü o salonda yalnızca bir direniş hikayesi anlatılmadı. İlahi adaletin ağır ilerleyebileceği
ama asla şaşmayacağı bir yaşayan örnekle görülmüş oldu. Bu hikaye kalbinize dokunduysa dinlemeye devam edin. Çünkü her zaman tam da ihtiyaç duyulduğu anda anlatılması gereken başka bir hikaye vardır.